Edo, seni buraya kim gönderdi? Buraya derken? Seni buraya şeytan mı yönlendirdi? Peki şeytan senin için neyi çağrıştırıyor? Şeytan benim için özgürlük, güveni ve gücü temsil ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Seni satanizme sokan şey ne? Bir insan bir insanı öldürdü, bir cinayet işledi, bir şey yaptı. Ya şeytanın işi. Fakat güzel bir şey yaptı, Allah'ın işi oldu. Biraz saçma yani. Şeytan tanrı mı yani? Şeytanın yaratıcı olduğunu inanıyorum evet şu anda. Yani sen tanrıyla konuştuğunu iddia ediyorsun öyle mi? Burada bahsedemem o konuda çünkü satanist değilsin. Biraz spoiler versin. Hatta idâ câ'anâ kâle yâ leyte beynî ve beyneke ba'del meşrikeyni febasır karim. Ulan maşallah. Ben Müslüman diyenlerin daha iyi. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta hem hafız olduğunu söyleyen hem de sonrasında Müslümanlığı bırakıp satanizme girdiğini iddia eden bir kardeşle birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz tanıyayım mı seni? Sen kimsin? Ben Eduardo Modi, 21 yaşındayım. Dövmecilikle ve aynı zamanda mankenlikle ilgileniyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi biraz bize kendinden bahsederken aslında Kur'an-ı Kerim'i ve İncil'i ezbere bildiğinden bahsettin. İşte burası bizim dikkatimizi çekiyor. Hem onları ezbere biliyorsun hem sonrasında satanizme girdiğini iddia ediyorsun. Doğru. Mesela biz sana soracak olsak şu an tam olarak neye inanıyorsun? Bizi özetle desek ne özetlersin? Şimdi ben şöyle satanizme inanıyorum. Satanizmin zaten bildiğiniz gibi 3 tane çeşidi var. Spiritüel satanizm, aynı zamanda teistlik ve Luciferizm diye bir 3 gruba ayrışıyor. Ben biraz da spiritüel satanizmin ve teistliğin bağlantısı olan Prezanite diye bir satanizm grubuna inanıyorum. Yani çeşitine inanıyorum. O şekilde. Nasıl başladı? Nasıl başladı? Normalde biraz lise zamanlarında başladı. Bir arkadaşım biraz bahsetmişti. Ben de o zamanlar bir dini soruşturma içerisindeydim. Kur'an, İncil, Tevrat, semavi dinlere yöneliyordum biraz daha. Ondan sonra bahsetti ve bir toplulukla başladım. Onlarla başladığım zaman biraz bahsettikleri şeyler vesaire aklıma yattı. Aynı zamanda gittim satanizmin kitabını işte Black Bible ve aynı zamanda The 60 Days of Satan kitaplarını aldım yurt dışından ve onları okumaya başladım. Onları okuduğum zaman bana daha yakın olduğunu hissetmeye başladım ve daha mantıklı olduğunu anladım. Bu şekilde girdim. Neresiydi doğduğun yer? Kaliforniya'da doğdum, Amerika'da. Kaliforniya'da doğdun. Evet. Peki orada Müslüman bir aileye mi doğdun yoksa? Hristiyan. Hristiyandın. O zaman doğuşunda Hristiyan birisisin. Evet. Peki Hristiyanlıktan çıkıp Müslümanlığa daha sonra satanizme seni sürükleyen şey ne oldu? Şimdi şöyle bir yaşa gelene kadar biraz nasıl desem yani Hristiyanlıkta biraz çelişen birçok konu var bana göre. Ve ondan sonra biraz daha okumaya başladım. Biraz daha araştırmaya başladım. Bir kafamda bir soru işaretleri vardı. Hani İncil'le ilgili, ondan sonra Kur'an'la ilgili. Çünkü Türkiye'ye gelmiştim. Ve İslam'la ilgili birçok soru işareti oluştu. Hani neyi insanlar birbiriyle düşman, sırf dinleri ayrı olduğu için neden insanlar hani hepsi aynı yaratıcıya taptıklarına inandıklarını söylüyorlar. Fakat dedikleri şeyler birbiriyle çelişiyor tüm semavi dinlerin. Ondan sonra böyle başladı. Okumaya başladım, araştırmaya başladım. En sonunda satanist oldum yani. Ben sana kısaca Edo diyeceğim. Programımıza seni tanımakla başladık. Daha sonrasında bir takım kurallarımız var biliyorsun zaten. Yeraltı kanalına katıldığın için, programımıza konuk olduğun için özellikle bir sözleşmemiz var. Bu imzalanması gerekiyor. Bu bir. İkincisi ise bu videoyu daha sonra kaldırmak ya da sildirmek hakkına sahip olmadığını onaylıyor musun? Onaylıyorum evet. Bu programı çekim yaptığımız şekilde yayınlayacağız YouTube'da ve daha sonrasında kaldırma ya da sildirme hakkına sahip olmadığını bildirmek istiyoruz. Burada katılımcı olarak isim soyisim, oturduğun il ve ilçe, en sonuna da katılımcı isim soyisim ve imzasını atmanı rica edeceğim. Şöyle. Şimdi tam manasıyla programımıza başlayabiliriz. Tamam. Seni tanıdık biraz. Amerika'da doğdun. Daha sonrasında Hristiyan bir ailede ancak Hristiyan ailede doğmanı mantıklı bulmayıp daha doğrusu
Hristiyanlığı mantıklı bulmayıp en sonunda işte Müslümanlığa geçiş yaptın. Evet. Peki Müslüman olarak ne kadar süre yaşadın? Müslüman olarak yaklaşık bir 2-3 yıl civarında bir yaşamışlığım oldu yani. O 2-3 yıl içerisinde ne yaptın mesela? Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğinden bahsediyorsun ama. Kur'an-ı Kerim'i okudum. Onunla ilgili araştırmaya çalıştım. Onunla ilgili mealleri vesaire onları öğrenmeye başladım. Ondan sonra dini kitapları, mezheplerin çıktığı kitapları vesaire hani Sahih-i Müslim kitabı gibi ve başka kitaplar gibi bir kitaplar okumaya başladım. Hadis-i şeriflerin vesaire toplandığı bir kitaplar. Ondan sonra yine bir kafama bir soru işaretleri oluşmaya başladı. Bir Müslüman bir hocayla oturup tartışmaya başladım. Bir konuştum yani. Ve ondan sonra biraz bana verdiği cevaplar bana pek mantıklı gelmedi. Bunun için İslam'ın doğru olmadığını değil de bana göre doğru olmadığını inanmaya başladım. Ve satanizme geçtim ondan sonra. Daha doğrusu deistliğe geçtim. Sonra da satanizme geçtim. Doğru dini bulana kadar böyle devam ediyorum. Hani hala da araştırma içerisindeyim. Peki Hristiyanlıkta çelişki var dedin az evvel. Mesela ne gibi çelişkiler var sence? Mesela Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu veya Tanrı'nın oğlu olduğunu söyleniyor. Ve aynı zamanda Tanrı'nın oğlu nasıl Tanrı onun ölmesine izin veriyor ve bu şekilde izin veriyor asılarak. Ve biraz mantıksızlık geldi. Hristiyanlıkta şöyle söyleniyor. Onun ölmesinin sebebi bizim günahlarımızdan arındırmak için ölmüştür, kendini feda etmiştir. Tanrı'nın yaptığı plan olarak söyleniyor. Fakat bana mantıksız geldi çünkü bir plan yaptıysa bile böyle bir şeyle kendini küçümsemez insanlara karşı benim oğlum öldü. Yani ve insan tarafından benim yarattığım bir insan tarafından öldü. Biraz saçma geldi yani. Evet, başka şeyler de var. Peki Müslümanlıkta cevap olarak bulamadığın ne vardı? Müslümanlıkta mesela şey okuyordum. Şimdi Kur'an'ın ilk ayeti nedir? İkra. İkra, oku, araştır, öğren. Tüm anlamları taşıyor içerisinde. Ve okumaya, araştırmaya başladığın zaman, başka bir dinle ilgili araştırmaya başladığın zaman şirke giriyorsun. Neden? Çünkü nasıl iman etmiyorsun da %100 iman etmiyorsun, başka bir dinle okumaya, araştırmaya başlıyorsun. Ve dinden çıkarsan ki eğer dinden çıkma cezası şeriata göre 3 gün uyarılıp idam edilmek. Mesela bunun gibi birçok şey var aynı zamanda. Mesela İsra ve Miraç hikayesi. İsra ve Miraç hikayesinde şöyle söyleniyor. Peygamber Efendimiz 7. semavaya çıktı ve orada Allah'la konuştu ve namazı 50 rekat olduğunu, 55 rekat olduğunu söyledi. Ve alta indiği zaman orada Musa Aleyhisselam yanlış hatırlamıyorsam Musa Aleyhisselam diyor ki senin milletin bunu yapamaz. Ondan sonra çıkıyor, iniyor, 5-5 indiriyor. Hani bir pazarlık yaparmış gibi. Hani şimdi Tanrı veya Allah yani Hazreti Muhammed'den daha çok biliyor yarattığı insanların bunun yapamayacağını. Daha iyi biliyor ondan. Ve yine aynı şekilde Allah kendisine küçümsemez insanlara karşı bunu yaparak diye düşünüyorum. Fikirlerini yazıyorum, not alıyorum aynı zamanda. Tamam. Bunların hepsini değerlendireceğimiz bir program yapmak isterim seninle. Aynı zamanda İncil'i ezberlediğinden de bahsetmişsin. Ondan notumuzu olarak eklemişiz zaten. Ve Tevrat'ı da full okudum yani fakat ezbere Peki, bilmiyorum. süpersin. Peki şurayı çok merak ediyoruz. Mantık olarak baktığımızda sen mesela satanizmi ne kadar mantıklı bulabiliyorsun? Ya da diğerlerinden ayıran en başta özelliği nedir? Çünkü şu an satanist. En başta Ay'a başka dinleri ayıran özelliği şudur. Sana dünyada güzel, dünyada cenneti yaşamını vaat ediyor. Hani benim başka dinlere göre cehenneme veya cennete girip öldükten sonra belirsiz olan bir şekilde inanmamı istiyorlar ve aynı zamanda hani şeytan diyor ki ben sana cenneti zaten senin yaşadığın süreçte senin belirsiz olan bir noktada değil belirli olan bir noktada sana cenneti yaşatabilirim. Seni satanizme sokan şey ne? Satanizme sokan şey şu şekilde. Satanizmi ilk okumaya başladığım zaman spiritüel satanizmle başladım. İşte The Black Bible'daki kurallar vesaire hani kurallarda mesela bazı insanlar yanlış tanıyor. İşte kedi kesmedir bilmem nedir. Onlar tabii ki yanlış bir algı çünkü satanizmin ilk kuralı sana herhangi bir
zarar vermeyen bir canlıya zarar veremez. Mesela burada da bir canlı olarak bahsediyor. Başka dinlerde hayvanların veya başka bir yaşanmış olan şeylerin pek bir saygısı veya saygı demeyelim, pek bir onları koruyacak bir kuralları olmadığını gördüm. Mesela İslam'dan bahsetmem gerekirse, İslam'da diyor ki işte dövme yapmak haramdır ya da ne bileyim işte alkol içmek haramdır. Fakat böyle hafif şeylerden bahsedip de mesela hayvanların çektikleri eziyete karşı bir şey yazmadı Kur'an'da veya İncil'de de aynı şekilde. Ve satanizmi mantık işi olarak görüyorum. Yani mantık olarak yürüyen bir dindir. Yani en önemli şey kendini geliştirmek. Mesela %100 satanist olman için kendini geliştirmek zorundasın satanist olmadan önce. Çünkü satanist olmadan, kendini geliştirmeden girmeye çalışırsan zaten kabul edilmezsin. Böyle bir şeyler. Anladım. Yani, Kedi kesme hikayesi kimdi peki? biraz Türkiye'de yaygın olan bir şey. Fakat satanizmde öyle bir şey yok. Tabii ki bazı satanistler satanizmi temsil etmeyen satanistler var. Kedi kesen veya bebek veya bakire kadın böyle bir olaylar genelde günlük hayatımda duyuyorum, işte satanist misin, kedi misin gibi bir şeyler. Fakat satanizmde öyle bir şey olmadığını insanlara anlatmaya çalışıyorum. Peki şeytan senin için neyi çağrıştırıyor? Şeytan benim için özgürlük, güveni ve gücü temsil ediyor. Aynı zamanda zekayı temsil eder. Şeytan deyince aklına bunlar geliyor. Tabii ki de. Peki şeytanı böyle hiçbir şekilde hani suret olarak görme şansınız var mı sizin? Surat olarak görme şansın yok. Neden yok? Çünkü ayinler yaparsın ve şeytanın sesini duyarsın. Fakat şeytanın görüntü olarak göremezsin. Sadece üst mertebelere ulaştığın zaman o zaman %100, yani yüz yüze karşılaşabilirsin onunla. Peki tarzının bir anlamı var mı? Tarzım tamamen dinle alakası olmayan bir şey. Ben metal müzikle ilgileniyorum ve seviyorum. Tarzım onunla ilgili bir şey pek. Satanistin bir tarzı olması gerekmiyor, normal bir insan olarak takılabilir yani. Anladım. Haç görüyorum boynunda. Doğru. Haç ne anlam ifade ediyor peki senin için? Haçın tipini sevdiğim için taktım. Onun pek bir şey ifade ettiği için değil. Peki bu toplumda sizin gibi gençlerimiz genelde böyle haç kolyesi takıyorlar da hiç sizin gibi olup da Allah kolyesi takan kimseyi görmedim. Nasıl? Allah yazan bir kolyeyi mesela takan kimseyi görmedim. Ben takıyordum. Yani benim saç şeklini beğendiğim bir şey olursa takarım. Hani o dinle alakalı bir şey değil. Peki o en baştaki kolye ne anlam ifade ediyor? Yani baştaki kolye koç kafası veya nasıl söyleyeyim? Koç Satanizm kafası. ya da şeytanlıkla alakalı bir şey var mı? orada? Alakası var. Şöyle, satanizmin içerisinde Lucifer'ın tarifi yazıldığı zaman bu şekilde yazılmıştır. Keçi gibi boynuzları vardır, kedi gibi gözleri vardır ve kudretine hiç kimse ulaşamaz gibi bir şey var ve biz koç kolyesini o için takıyorum. Peki ibadetleriniz var mı sizin de? Tabii ki de ibadetlerimiz var. İbadetlerimiz şu şekilde: kendi kendine oturup bir ibadet yapabilirsin. Kitapta bazı ayetler var. Yani ayet demem gerekirse. Ve onları okuyarak şeytanı çağırıp ve o sana ne yapman gerektiğini zaten o zaman söyler. İbadetler tamamen böyle farklı farklı olan ibadetler. Yani aynı ibadet değil herkes için. Az evvel Kur'an-ı Kerim baştan aşağı ezbere bildiğinden bahsetmiştin ya. Ben sana bir ayet sormak istiyorum. Zuhruf suresi 36. ayet. Evet. Bu ayeti biz okuyabilir misin? Anlamını söylesen yeterli olacaktır. Tabii görürsem okuyayım istedim. Kafamda Yok, şu an ezbere yok. olduğu için söyledim zaten. Hangi ayet olduğunu bilmiyorum. Fakat hepsini biliyorum yani. Şöyle göstereyim o zaman sana. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعِشْ عَلَى ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقْعُدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. Burada Türkçesini anlatmam gerekirse, hani şeytan tarafından yoldan çıkmış olan insanlar için bir şeyler anlatıyor ve şeytan senin en kötü karinin olarak söylüyor burada.
Yani Karin'de İslam'a göre her bir insanın doğduğu zaman ona benzer, %100 ona benzer bir şeytan vardır. E, Ve ondan bahsediyor. Ulan maşallah. Ben Müslümanım diyenden daha iyi. İbadetten biraz bahsedecek olsak mesela ne gibi ibadetleriniz var? İlk başta bir 7 tane mum yakılır. 7 tane mum yakıldıktan sonra bazı şeyler söylenir orada. Ve bazı şeyler söylendikten sonra tamamen ruhuna o zaman ibadete adıyorsun. Ve orada zaten sesini duyup ve sana yönlendirme yapıyor. Kendi hayatınla ilgili veya senin bir sıkıntın varsa, bir şeyin varsa o zaman sana bazı yönlendirmeler yapabiliyor. Şeytan tanrı mı yani? Şeytanın yaratıcı olduğunu inanıyorum, evet, şu anda. Yani sen Tanrı'yla konuştuğunu iddia ediyorsun öyle mi? Tanrı ile konuştuğumu, şimdi ben Lucifer'la direkt konuşmuyorum. Şimdi şeytanların da bir katmanları vardır. Ve en üst katmanı zaten hiç kimse çıkamadı şimdiye kadar. Sadece katmanlarda ilerleyerek farklı farklı seviyeler atladıkça başka şeytanlarla konuşuyorsun. Anladım. Yani şeytan çok fazla o zaman. Tabii ki de. En üst mertebedekine mi sen şeytan olarak Tanrı Evet. atfında bulunuyorsun? Evet, Lucifer. Ama az evvel sorduğumda şeytanla mı konuşuyorsun dediğimde evet dedin. Sonrasında Şimdi da şunu söyledin. Dedin ki şeytan- ona ulaşmak zor. Yani burada bir çelişki yok mu sence? Şeytan dediğimiz şey, şeytanlarda dünyada yaşayan bir varlıklar ve onlar da kendi dinlerine ve farklı farklı dinlere ibadet eden bir varlıklar, insan gibi. Ve onlar da tabii ki de satanizme göre mertebe atladıkça daha çok yaklaşıyorsun Lucifer'a. Ve fakat şimdiye kadar Lucifer'a ulaşan kimse olmadı. Biraz zor yani. Zor. Çabalaman gerekiyor onun için. Ayin desek peki, az evvel aslında biraz bahsettin ama bir ayin yaparken mesela bir kan, bir materyal vesaire bir şey bunlardan kullanılıyor mu gerçekten yoksa bunlar Hayır. bir şehir efsanesi? Kullanmıyor, şehir efsanesi. Bize peki bir ayinden bahseder misin? Sıfırdan bir ayin yapacaksın. Şimdi sıfırdan bir ayin yapacaksam size burada bahsedemem o konuda. Çünkü satanist değilsin. Biraz spoiler versin. Şimdi spoiler versem biraz önce bahsettiğim gibi mumlar yakarsın. Orada ne için çağırdığını ve ne için destek istediğini, ne için ibadet yapacağını orada ona göre bir yazılar vardır ve o yazıları okuyup o şekilde başlarsın. Daha fazla bir spoiler veremem. Nasıl hissediyorsun geldiğini? Nasıl hissediyorsun? Sesini duyarsın, sana işaretler verir. Psikolojik sorunların var mı? Yok. Yani o olayların hepsi psikolojiyle alakalı olabilir çünkü. Şimdi sizin dininizde de şeytanın varlığına inanıyorsunuz. Biz Ve inanıyoruz ama gelip kapımızı çalacağına inanmıyoruz. fakat şöyle düşün, Peygamber Efendimiz bile bir büyü yapıldıysa o zaman şeytan doğru değil mi sizce? Şimdi bu dediğin şey, ben şeytan yok demedim. Şeytan var dedim zaten. Tamamdır. İslam'da şeytanın olduğuna inanıyorum. Ama şeytanın gelip kapımı çalacağına, bana işaret vereceğine inanmıyorum. Yani inanmıyorsanız o zaman siz kendi dininize de inanmıyorsunuz. Nasıl kendi dinime inanmıyorum? Şimdi sizin dininize göre şeytan bir varlık, Tamam. değil mi? Ve o varlıklarda insanlara bir etkisi olabilir. Mesela Vesvese vereceğine inanıyoruz zaten. vesvese verebilir veya şöyle düşünün. Mesela bir büyücü varsa bir büyücü büyü yapması için zaten Kur'an'ı bilmesi gerekiyor ve dinle ilgili bir bilgisi olması gerekiyor. Onlara ulaşmak için. Bu sizce bir kanıt değil mi? Hani şeytanın varlığını ve konuşabildiğini. Kanka ben sana şeytan yok demedim zaten. Aynı şeyde buluşuyoruz tekrar. Evet. Diyorum ki sana gelen şeyin şeytan olduğunu nereden biliyorsun? Sana gelen şeyin şeytan olduğunu nereden biliyorsun? Kendisi zaten gelip söylüyor ve söylediği şeyler genelde diyorum senin ki- hayatınla ilgili doğru çıkıyor. Ben de diyorum ki yani bunun bir psikolojik sorun olmadığını nereden biliyorsun mesela? Bir psikolojik sorun olduğunu tabii ki bilemeyiz. Belki hepimizde vardır. Mutlaka. Evet. Ben düşünüyorum zaten kendinde de olduğunu, sende de olduğunu. Doğru. Olabilir yani. Ben böyle bakıyorum olaya. Peki mesela geldi şeytan. Şu anda ortamımızda diyelim. Sen bir ayin yaptın. Evet. Ne söylüyor? Mesela dünya ile alakalı ne söylüyor size? Dünya ile alakalı bir şey söylemez. Sizinle alakalı mı söylüyor sadece? Bizimle alakalı bir şeyler söyler ve En son ne bizi daha çok konuştunuz? yönlendirir. O konu hakkında konuşamam. Çünkü şeytanla konuştuğun zaman şeytanın sana verdiği yönlendirmeye sadece şahsına ait olması gerekir. Yoksa cezalandırılırsın. Edu, seni buraya kim gönderdi? Buraya derken. Seni buraya şeytan mı yönlendirdi? Buraya.
Evet. Buraya hayır, şeytan yönlendirmedi. Bilmiyorum, belki bir ayinde sana yer altına açık demiş olabilir. Her şey olabilir. Şeytanla bayağı bu arada seviyeli bir ilişki yaşıyoruz çünkü bizler de. Seviyorum kendisini. Kutsal kitaplarımız var dedin az evvel. Biraz konuştuk Evet. kutsal kitaplarla ilgili ama ne yazıyor kutsal kitaplarda? Size verilen mesajlar nelerdir? Bize verilen mesajlar mesela en büyük mesajı şudur. Hani oturup kendi kendine mantıklı düşündüğün zaman zaten doğru dini bulmaya çalışırsın. Ki şu an gündemimizde, hayatımızda gördüğümüz gençler araştırmaya başlıyorlar. Dinden çıkıyorlar. İncil olsun, İslam olsun, Hristiyanlık olsun. Ve çıktıkları zamanda da başka bir dinlere yöneliyorlar ve en sonunda tüm gençler ve tüm yeni olan insanlar bir noktada buluşacağı söyleniyor. Aynı zamanda benim doğru olduğumu bilmeniz için ben size bunu söylüyorum diyor. İnsanları buraya, dünyaya inmesinin sebebi kimdir? Şeytandır. Şeytan bir insanı ve nasıl desem biraz önce bahsettiğim gibi hani Tanrı kendisini küçümsetmez insanlara karşı. Şeytan insana itaat etmeyecek, ne söylediği zaman nasıl böyle rahat durabilmiş. Mesela öyle bir sorular var. Peki ailen ve çevren sana ne söylüyorlar? Ailem ve çevrem benim pek dinimi onları ilgilendirmez, yani pek sormazlar. Hiç mesela tarzını ya da satanizm dinini soruyorlar mı? Neden bu dine girdin diye? Tabii ki soranlar oluyor ve bahsediyorum. Kendiniz araştırın, kendiniz anlarsınız. Tabii ki burada sokaklarda da soruyorlar. Sırf tarzdan dolayı hani satanist misin veya işte o tarz şeyler soruluyor. Sordukları zaman evet diyorum yani. İnsanlar senden korkuyor mu? Yani korkmaları için sadece satanist olmamı gerekmiyor. Zaten dış görünüşümden korkan insanlar var. Asıl onlarda psikolojik sorunlar olduğunu düşünüyorum. Peki sizin günah ya da sevap anlayışınız var mı dostum? Günah anlayışımız var. Günah içinden yani içinden geçip de yapmadığın şey günahtır mesela. Bir şeyden zevk alacaksan, atıyorum su içmekten bir zevk alacaksan, her zevkin tadı ve kokusu olması gerektiği söyleniyor. Fakat o şey anlamında değil, hani bir şey öldür ya da birisini öldür veya bir şey kes anlamına gelmiyor. Hani dünyanın zaten bir süreye kadar yaşayacaksın ve o yaşadığın süreç içerisinde tamamen kendini bu süreçte hayatın tadını çıkartmanı istiyor kendisi. Ve mantıklı olduğunu düşünüyorum yani. Yani sen şunu söylüyorsun aslında. Diyorsun ki içinden ne geçiyorsa onu yapmalısın satanizmde. Tabii ki de, fakat günahlar da vardır. Günahlar biraz önce bahsettiğim gibi sana zarar vermeyen herhangi bir canlıya zarar veremezsin. Aynı zamanda kimsenin hakkını yememek gibi de bir kuralımız var. Hani normalde baktığın zaman İslam'daki veya başka dinlerdeki bazı kurallar zaten satanizmde o kuralları taşıyor. Yani sonuç olarak iyi bir insan olmak, hedef ve eğlenmek. Ahiret inancınız var mı? Ahiret inancımız yok. Hayır. Ölünce ne olacak? Ölünce ne olacak? Reenkarnasyona inanıyoruz genelde. Reenkarnasyon. Yani O bazı- zaman günah işlediğinizde, yani mesela sallıyorum az evvel dedin ya işte insan Evet. öldürmek günahtır sizde. Ne olacak? Zaten satanist olduğun zaman ve o günah satanistken yaptığın zaman zaten cezanı dünyada çekersin. Ahirete gitmene gerek yok. Cezanı dünyada çekersindeki kasıt ne? Yani ne oluyor size? Yani ne oluyor bize? Hani ben daha önce bir günah işlemediğim için bilmiyorum. Hiç mi günah işlemedin? Dinime göre veya kendime göre bir günah işlemedim. Hayır. İşlersen ne olacağını biliyor musun peki? Kitabında yazıyor mu Yani mesela? hayat sonuna kadar hayatın halk diliyle kararacağını söylüyorlar ve mantıklı geliyor. Öldükten sonra tekrardan dirilmek dedin yani. Evet. Buna nasıl tam kalben olarak böyle buna nasıl inanabiliyorsun? Yani sence niye öldükten sonra tekrardan canlanalım? Ya da canlanırsak eğer dünya içerisinde yaptığımız şeyler, adaletsizlikler, yanlışlar, işte ne bileyim birilerini öldüren insanlar mesela öldüklerinde başka bedene girecekler. Bu mantıksızlık değil mi? Yani dünyada yaptığı hatayı bence ahiret inancında cezalandırılması gerek ki benim kalbim öyle soğur. Mesela ben örnek vereyim, bana birisi bir şey yaptığında Allah'a havale ediyorum. Allah senin belanı versin diyorum mesela. Konuyu kapatıyorum. Çünkü Allah'a güveniyorum. En azından kişi öldüğünde mutlaka cezasıyla karşı karşıya kalacaktır. Sizde eğer böyle bir durum yoksa, reenkarnasyon mesela. Hani adam bir günah işledi ve öldü gitti. Sonra başka bedene girdi. Ne olacak? O gireceği beden insan bedeni olması şart değil. Belki nasıl anlatabilirim?
ezik bir hayvan olarak gelebilir. Yani Ve sen gittikçe acı çekebilir. Öyle bir şeyler de olabilir. Sadece insan olması gerekmiyor. İnsan olarak gelmesi gerekmiyor reenkarnasyon. sen peki reenkarnasyonu yaşadığını düşünüyor musun? Yani daha önceden ölüp dirildin mi? Yani o konuda düşünüyorum aslında. Peki geçmiş hayatında neydin? Onu bilmiyorum. Hani bilmediğim için bir şey diyemem yani. Yani bir maymun, ne bileyim işte bir arı, bir kuş, bu gibi şeyler de olabiliyor musun yani? Belki her şey olabilir. Onların ruhu var mı sence? Kuşun Evet. tabii ki de var. Evet. Onun ruhuyla senin ruhun aynı boyuttalar mı sence? Yani bu tüm kainatı yaratan bir yaratıcı bu ruhunu o kuşun içerisinde sığdıramaz mı? Mutlaka sığdırabilir ama şunu merak ediyorum. Sen bir kuş olarak mesela geldin dünyaya, uçtun gittin, mis gibi hayat yaşadın. Tamam mı? Bütün dünyayı gezdin, geldin, öldün, gittin. Daha sonradan bir insan olarak dünyaya geri gönderildin. Evet. Ya buna mantık olarak nasıl böyle inanabiliyorsun? Şimdi mantık olarak dediğim gibi hani cennet ve cehennem kavramından bana daha çok mantıklı geliyor. Yani çünkü mesela şöyle düşünün, cennet tüm dünya yani yaşamın sürecinde acılar çekersin, yükselirsin, düşersin. Her türlü bir şey, bir yaşamın olur. Ve onun ödül olarak dünya sonuna kadar sadece sonsuz bir yani nasıl desem istediğin her şey olması sence sıkıcı değil mi? Sıkıcı olmaz mıydı? Bu bir ödül olacağını düşünmüyorum yani. Valla bence mükafat. Mutlaka mükafat. Çünkü biz gerçekten bu dünya için değil, ahiret için yaşıyoruz. Evet. Her şey istediğimiz gibi olsun, niye olmasın ki? Niye dünyada bunu istiyoruz mesela? Evet. Niye her şey olsun istiyoruz dünyada? Hı hı. Çünkü aslında olmasını istediğimiz şeyler olmayınca diyoruz ki olmadı mesela vazgeçiyoruz. Ama dünyadan işte ahirete göçtüğümüz zaman istediğimiz her şeyin olmasına niye o zaman laf ediyoruz yani? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O konu hakkında ben size şöyle söyleyebilirim. Ben de zaten size daha önce de bahsetmiştim. Yani %100 olabilecek bir şey değil. Hani cennet ve cehennem kavramı %100 kanıtlı olan bir şey değil. Sen şimdi bir şey olduğu zaman biraz önce bahsettiğin gibi yok ben şu an acı çekeceğim de ileride yani cennet için yaşıyorum veya ahiret için yaşıyorum. Bilinmeyen bir şey için yaşamak çok saçma değil mi sizce? Bilinmeyen bir şey için mi? Evet. Cennet cehennem bilinmezlik mi? Yani bir kanıtı olmayan bir şey. Sen reenkarnasyonu kanıt bulabildin mi? Hayır. Zaten bunun için programın başında hala bir dini araştırma içerisinde olduğumu söyledim. Çünkü bazı insanlar gibi böyle oturup ibadet yapıp da ondan sonra mesela atıyorum Hristiyan oldum ve ibadetimi yaptım ve dünya sonunda gerçekten bir cennet ve cehennem vardır. Ve sana çıkıp diyorlar ki hayır İslam doğruydu. Ama hiçbirinin kanıtı yok. Bunun için iyice araştırmak lazım. Herkesin. Biz araştırdığımızı ve her gün daha da fazla araştırdığımızı düşünüyoruz. Evet. Umarım aynı şey sende vücut bulur. Peki mesela sana İslam diniyle alakalı sorduğumuz zaman bazı şeyler işte mutlaka mantıksız bulduğun yerler vardır diye düşünüyorum. Öyle anlatıyorsun çünkü. İslam'ı sana böyle tam anlamıyla anlatsak kalben böyle ikna olma ihtimalin olur mu? Olabilir. Her şey olabilir. Yani benim şu an tek amacım şu an %100 satanistlik doğru da demiyorum veya %100 Müslümanlık doğru da demiyorum. Doğru bir din vardır ve o dini bulana kadar şu an satanist kalacağım. Belki İslam mantıklı gelen cevaplar olur. Belki Müslüman da olabilir. Arayıştasın ve umarım arayışına bizler böyle destek vermiş oluruz diye niyetlendik. Niyetimiz bu yönde diye sana söylemek isteriz. Peki ayinlerden bahsettik ya ben merak ediyorum. Bir satanist ayinine katılmışsın eğer böyle orada ilginç bulduğun ne oldu? İlginç bulduğum zaten asıl satanizme başladığım zaman dediğim gibi bir grupla başladım. İnsan grubuyla başladım ve oraya girdiğim zaman oradaki baş rahip dediğimiz insan veya baba dediğimiz insan oturup sana bir şey sormadan zaten hayatında çok şeyi anlatmaya başladı. Yani çok şey söyledi. İşte senin hayatında şöyle oldu, böyle oldu. Ve ondan sonra zaten orada bir şaşırmıştım. Ve ondan sonra ayinlerde, ilk ayini başladığımız zamanlarda ben şeytanın varlığına inanmıyordum daha önce. Ama sesini duyduğum zaman inandım. Yani senin hakkında bilgiler veriyor girer girmez o kişi. Evet, O kişi baş rahip dedin. baş rahip. Peki rütbe atma olayı var mı sizde? Yani sen de bir gün baş rahip olma ihtimalin var mı? Tabii ki de rütbe atma var. Yani dinin için çabalarsan var. Peki zina kavramından bahsediyor olsak mesela. Sizde zina kavramına nasıl bakılıyor?
Zina kavramı şu şekilde, yani bir iki insan, iki olgun bir insan zaten bunu karar verdiyse yani yapabilirler, niye yapmasın? Bunun bir günahı yok yani. Onun bir günahı yok. Peki isteyen istediği kişiyle beraber olabilir mi? İsteyen istediği kişi istiyorsa ki eğer yapabilir, evet. Yani ama zorla oluyorsa tabii ki o bizim için de bir yanlıştır ve bir cezası vardır onun. Cinsel tercihin ne peki? Ben heteroseksüelim. Kızlardan hoşlanıyorum. Peki satanizmde mesela biz şeytana kötü biliriz. Yani şeytan deyince akla kötü bir obje gelir. Peki satanizmdeki şeytan mesela öldürmeye karşı nasıl olabiliyor? Eğer öyleyse bizim inandığımız şeytan sizin inandığınız şeytanla aynı şey değil demek ki. Şimdi şöyle, şeytan zaten öyle diyor. Dinler ne için vardır? Zaten iki yaratıcının kapışması sonucunda olan bir şey olduğunu söylüyor. Ve Satanizm mi söylüyor bunu? Söylüyor İki tane tanrı var. Bunlar birbirleriyle kapışıyorlar. evet, yani dinlerin yaratıcısı, semavi dinlerin yaratıcısı ve şeytan, ikisi bir nasıl söyleyeyim, savaş içinde olduğu söyleniyor. Şeytan peki burada hangi rolde? Şeytana zaten haksızlık edilmiş. Hangimiz daha çok insanlara inandırabilecek, hangimiz daha çok o insanlar için doğru gelecek, o dünyanın sonunda göreceğiz belki. Aslında sorduğum sorunun cevabını tam alamadım. Çünkü satanizmdeki şeytan öldürmeye karşı mı dedim? Nasıl? Satanizmdeki insan öldürmeye karşı mı diye Karşı tabii sordum. ki de. Karşı. O zaman bizim şeytanımızla sizin şeytanınız aynı şeyler değilmiş. Evet, sizin şeytan insanı öldürmeye Bizim da şeytanımız karşı. insana vesvese verir. Kötü işler yaptırır. Fakat öldürmez. Kendisi öldürmez mi? Öldürmeyi teşvik Zaten ettiriyor. şeytanın kendisi dediği şey de şu. Tüm suçlar onun üstüne atılması sizce bir kanıt. Hani o da bir yaratıcı olduğunu. Çünkü siz ne yapıyorsanız bir insanı öldürdü, bir cinayet işledi, bir şey yaptı. Şeytanın işi. Fakat güzel bir şey yaptı, Allah'ın işi oldu. Biraz saçma yani. Peki satanizmi herkes kötü biliyor. Doğru. Bizler de dahil olmak üzere çünkü sana sürekli sorularımızda aslında bir nevi merakımızı gidermeye çalışıyoruz. Tabii ki. Peki satanizmi herkesin kötü bilmesi konusu hakkında ne düşünüyorsun? Satanizmin herkesin kötü bilmesi bazı, yani nasıl söyleyeyim, çürük elmalar, çürük insanlar yüzünden satanizm kötü biliniyor. Fakat satanizmi tanıdıkları zaman öyle bahsedilen gibi bir din değil veya bilindiği gibi bir din değil. Bunun için zaten satanizmden nefret edildiğini düşünüyorum. Pentagrama inanıyor musun? Pentagrama yani pek fazla inanmıyorum. Hayır. Senin yani sonuçta inandığın dinin sembolü pentagram. Neden inanmıyorsun? O bizim dinimizin sembolü değil. İnsanlar kendi arasında yaptıkları olan şeyler, fakat kendi dinimizin içerisinde yok. Pentagram satanizmde yok yani, doğru mu? Hayır. Biz niye öyle biliyoruz? Çünkü insanların yaptığı şeylerden dolayı, insanların kendi kafalarına göre yaptıkları şeylerden bazı yanlış bilgiler veriliyor satanizm hakkında. Ne gibi rüyaları görüyorsun? Genelde gördüğüm rüyayı hatırlamam. Çabukça unuturum diyor. Evet. Kıymetli dostum, dinlemek istedik. Yani satanizm nedir, içinde ne var, buna bakmak istedik ama hani biz bir Müslüman olarak galiba akla yatıramadık. Ben şahsen öyle yani. Kendi fikrimi söylüyorum. O zaman teşekkür ederiz. Çok teşekkür Programımıza ederim. iki katıldın, sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Evet. Gözlerin lens mi bu arada? Gözlerim orijinal, sadece şeffaf lens kullanıyorum. Sadece görmeyle alakalı. Görmeyle alakalı. Merak edilecektir mutlaka. Ben de merak ettim Kesinlikle. çünkü. Evet. O zaman teşekkür ediyoruz dostum. teşekkür Ağzına yüreğine sağlık. Dostlar, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle sizleri alemlerin Rabbine Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.